İyi günler sanatseverler. Tesip dersimizin 5. konusu penç çiçekleri. Penç çiçeğinin tek yapraklısı yekberk, 2 yapraklısı düberk, 3 yapraklısı seberk, 4 yapraklısı ciharberk, 5 yapraklısı pençberk ve 6 yapraklısı şeşberk olarak isimlendirilir. Penç denmesinin sebebi ise beşli yapraklıyı tercih etmemizden kaynaklanıyor. Üçlü ve beşli yapraklı pençler tesip sanatında tercih edilmiştir. Sebebi ise yaradanın tekliğini ifade etmesi ve tek sayıyla kullanılması. Tesip sanatında yine tek tek pençleri uygulamaya başlayacağız. Aşama aşama pençlerimizi çalışırken yine orijinal çalışmada kullanıldığı yerleri de sizlere göstererek çalışmamıza devam edeceğim. Pençleri bu çalışmada sayfa düzeninde yazma bir eserde. Pençleri hemen göstereyim sizlere. Bakın şunlar ve şunlar pençtir. Şunlar pençtir. Tesipte bu kadar küçülürken pençler Çini sanatında oldukça büyük olarak size göstereceğim örnekler. Bunlar da pençlerin farklı uygulanışı, farklı şekilleriyle Çini bir desende desen bilgisi. Büyüdükçe de Çinilerde pençlere detay girmeye başlamıştır. Kalem işleri ve Çinilerde büyük çalışılırken tesiplerde tek nokta ile bile çalışılır. Basit cetvelimizle yuvarlaklarınızı oluşturursanız ilk aşamada yapacağınız pençler daha düzgün şekilde meydana çıkacaktır. 2'de 1 penç. Merkezi tohumla başlayacak. Merkezi tohumla başladığında 2'de 1 pençi o daire içerisine yerleştirmeye çalışın. Ve yine ortasını bulun ki merkez tam görsün. Ve üç yapraklı penç, kırık bir açık bir Y yapacaksınız ve daireyi 3'e böleceksiniz. Alanınız daraldığında yaptığınız dendanlarınız sayısı düşebilir. Evet, buna detay girmek isterseniz hemen detayımızı girelim. Daha da noktalayarak üçüncü bir detayı bile girebiliriz. Aynı şekilde burada da içte tekrar detay girip alanı doldurabiliriz. Bu kısımlar her zaman söylediğim gibi altınla boyanır. Bu gördüğünüz çalışmada üçlü çintemani desenidir. Göbekteki tesip deseninde gücü simgeler. Panter ayağı dediğimiz. Ve dörtlü pencimiz. Genelde dörtlü penci tercih etmiyoruz. Dediğimiz gibi çalışmalarımızda tekli pençleri tercih ettiğimiz için ikili ve dörtlüyü tercih etmiyoruz. Allah'ın birliğini ifade ettiği için. Sadece sebep o. Güzel yazı hattı süslediğimiz için bu mistik anlayışı tesip sanatında nakkaşlar önem göstermiştir. Hemen noktamızı büyütelim, merkezimizi. Aslında tohum ama sonra merkeze dönüyor tabii ki. İsterseniz bunu da şöyle desenleyelim. En çok kullandığımız 5 yapraklı pençberk çalışmamız ise kırık bir çarpı oluşturursunuz. Üst tarafta dairenin bu kırık çarpınıza dik bir iniş yaparsınız. 5'e bölmüş olursunuz çalışmanızı. Yine dairemize yuvarlağını çizdik. Bakın bu ilk aşaması.
Bu da ikinci aşaması. Büyüdükçe detayı çoğalttım. Daireme yerleştirdim. Şu atışı kullanıyorsunuz. Yine tekrar devam edelim. Şeşberk dediğimiz 6'ya böldüğümüz dairemizi hatta bunu artık çoğaltabilirsiniz. 7'ye, 8'e büyüdükçe penç bu işlemde çoğalacaktır. Şimdi böldüğümde 8'e böldüm. Çünkü aynı sistemde 6'ya bölmeniz çok rahat. 8'e sığdırmanızı göstereceğim. Bakın daireleri nasıl kullandığıma bakın. Bu sefer üstte sadece dilim gibi devam eder pençleriniz. Tekrar yapalım. Hatta şurada 3'e bölelim. Evet. 8'liği de çalışmış olduk. Dairenizi ne kadar bölerseniz o kadar fazla yapraklı penciniz oluşur. Ve bunları da büyüdükçe detaylandırırız. Dairemizi büyütüp bir penç örneğiyle hemen devam edelim. Farklı bir penç göstereceğim. Artık eliniz alıştıkça pençleriniz bölünmeden, yani daireyi bölmeden yerleştirmeye başlayacaksınız. İlk pencimizi yaptık. Beşe bölüyorum. Bakın hani kırık bir çarpıydı ya, hemen onu göstereyim size. Nereden? Zamanla gözünüz sizin de bu dönüşlere ve bölümlere alışacaktır. Bundan sonraki tasarımlar hayal gücünüze kalmış. Yalnız klasik sanatlar doruğa ulaştığı için farklı bir penç yaptım deseniz bile muhakkak o penç yapılmış, uygulanmıştır. Emin olabilirsiniz. Detaylar size bağlı. İçerisinde tekrar bir detay girebilirsiniz. Bakın bu küçük kullandığım detaylar basit yapraklar aslında. Ve tekrar altınlanacak kısmı karalayayım sizler için. Tohum gerçek yuvarlağına dönsün. Ve yine altın uygulanabilecek yeri sizler için işaretleyeyim. Ve böyle çizgisel bir akışla da çalışma devam edebilir. Tek merkezden çıkıyormuş gibi düşünürseniz daha da güzel olur. Göstermiş olduğum dilimleme tekniğiyle açınızı büyüterek, yani dairelerinizi büyüterek detaylı çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı daireleri oval olarak da alabilirsiniz. Ama oval kullandığımız genelde hatailerde hazır cetvel kullanırız. Genelde pençlerde yuvarlağı tercih ediniz. Ve her birinin yuvarlağını oluşturduktan sonra kaça bölmek istiyorsanız, kaç yapraklı yapmak istiyorsanız ona göre kısımları ayırıp yaprak dendanlarını atabilirsiniz. Desen büyüdükçe atışlarınız büyüyecektir. Ve
atışların içerisindeki boşluklar da çoğalacaktır. Bu çalışmada bakın merkezden en küçük tek dilimden başlayarak çift dilimli, 3 dilimli, tekrar dilim ve yaprakla birleştirerek her bir dilimde farklı pençleri örneklerini yaparak sizlere penç çalıştım. Bu bir sizler için örnek penç kompozisyonudur. Eğer çalışmak istediğinizde, takıldığınızda her bir dilime bakarak farklı tasarımı görebilirsiniz. Penç çalışmak aslında kolay gibi görünse de oluşturacağınız dairenin içerisine çok güzel yerleştirmenizle başlar. Hemen yine bir örnek size yapalım. Teklisi, çift dilimlisi. Bakın hatta burada bile şöyle bir merkez oluşturun. Ve 3 dilimlisi olarak görün. Hemen tekini, çift dilimlisini ve 3 dilimlisini çalıştık. Böylelikle dairenizi bölerek çalışırsanız daha başarılı olursunuz. Her zamanki gibi renkli bir çalışmada penç örneğini görelim. Bakın 5 yapraklı penciniz beyaz ve kırmızı olarak çalışılmış. Orijinal bir el yazması çalışmasındaki örneği. Hemen Çin'i bir çalışmada penç örneği görelim. Çarkıfelek pençimiz sırt sırta dizilmiş dilim yapraklarıyla orijinal pençimizin uygulanış yeridir. Uyguladığımız penç çalışmaları minyatür sanatında kır çiçeklerine ve bahar dallarına dönüşecek ilerledikçe. Ve bakın gelinin kaftanındaki pençleri bile uygulayacağız detaya inerek. Bugünkü dersimiz bitmiştir. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.